Yaklaşık 1923 yılında. Wilbur 10 yaşında bir çocukken. Zihni, sesi, yapısı ve sakallı yüzüyle insana olgunluk izlenimleri veriyordu. İkinci büyük bir marangozluk kuşatması eski evde devam etti. Her şey içerideydi. Mühürlenmiş üst kısım ve atılmış kereste parçalarından insanlar sonuca çıkardı. Genç ve büyük babası tüm bölmeleri yıkmıştı. Ve hatta çatı katını kaldırdı, geriye sadece geniş ve açık bir boşluk bıraktı. Zemin katı ile tepe çatı arasında. Onların büyük merkezi bir bacası da vardı. Ve paslı menzile zayıf bir yuva takıldı, dışarıda teneke soba borusu. Bu olaydan sonraki ilkbaharda, yaşlı vadeli artan sayısını fark etti. Cold Spring Glen'den çıkıp altında cıvıldayan Whippoorwille'lerin gece penceresi. Bu durumun büyük bir önemi vardı ve Osborne'un evindeki şezlonglara. Zamanı neredeyse gelmişti. Nefesimle uyumlu şaka ıslıkçalar, dedi. Ve ben, sanırım ruhumu öldürmeye hazırlanıyorlar. Gideceğini biliyorlar. Dışarıda ve geç kaçırmak mümkün değil. Çocuklar, bileceğim. Gittik, bana tutsalar da yok. Eğer çiğ çıkarsalar, yetişerler. Gün doğana kadar şarkı söylüyor ve konuşuyorlar. Eğer gitmezlerse, daha nazik olurlar. Sessiz bir dağın gibi, onlara ve avladıkları ruhlara teşekkür ediyorum. Bazı zamanlar oldukça zorlu mücadeleler. 1924 Lamas gecesinde, Aylesbury'den Doktor Houghton aceleyle çağrıldı. Wilbur Vadeli tarafından, kalan tek atını karanlıkta sürerek köydeki Osborne'dan telefon aldı. Eski Vadeli'yi çok ağır bir halde buldu. Kalp hareketiyle ve stertorus. Sonun çok uzak olmadığını anlatan hırıltılı bir nefesle yatıyordu. Şekilsiz albino kızı ve garip sakallı torunu yatağın başında duruyordu. Yukarıdaki boş uçurumdan rahatsız edici bir ima geldi, ritmik bir dalgalanma veya yalama. Sanki düz bir plajda dalgalar varmış gibi. Doktor ise çoğunlukla dışarıdaki gece kuşlarının cıvıldamasından rahatsız olmuştu. Sonsuz gibi görünen bir Whippoorwill lejyonu. Sonsuz bir mesaj, şeytani bir şekilde hırıltılı nefeslerle zamanlanmış tekrarlarla ölmekte. Olan adamın, bu tuhaf ve doğaüstüydü. Doktor Houghton, isteksizce girdiği tüm bölge gibi. Acil çağrıya yanıt vermişti. Saat 1'e doğru, yaşlı vadeli bilincini kazandı ve kendi konuşmasını böldü. Torununa birkaç kelime söylemek için hırıltı çekiyordu. Daha fazla alan Willy, yakında daha fazla alan var, büyüyor. Ve o büyüyor. Daha hızlı. Yakında seni kurtarmaya hazır olacak, çocuk. Kapıları açın Yog Sothoth. 751. Sayfada bulacağınız uzun ilahi yıl. Tam baskıya aldım ve sonra hapishaneye bir kibrit koydu. Ateş Ert onu yakamaz ha. Açıkça oldukça sinirliydi. Bir duraklamadan sonra. Bu süre içinde dışarıdaki Whippoorwiller ise çığlıklarını değişen tempoya göre ayarladı. Uzaktan garip tepe seslerinin bazı işaretleri vardı. O, bir iki cümle daha ekledi. Düzenli olarak besle Willy. Miktarına dikkat et. Ama büyümesine izin verme. Oraya çok hızlı gitmez. Eğer odaları kırar ya da önüne çıkarsa. Yog Sothoth'a açılır, her şey bitmiş ve işe yaramıyor. Sadece ötelerden gelen onlar. Akraba çoğaltıyor ve çalışıyor. Sadece onlar, yaşlı bir şey istediği gibi geri gel. Ama konuşma yerini tekrar nefeslere bıraktı. Ve Lavinia Whippoorwille'lerin değişimini takip edişine. Daha fazlası için aynıydı. 1 saatten fazla. Son boğaz tıkırtısı geldi. Doktor Houghton çekti. Cam gibi gri gözlerin üzerindeki küçültülmüş kapaklar. Kuşların gürültüsü azalırken, sessizliğe karşı fark edilmeden, Lavinia hıçkırarak ağladı. Ama Wilbur sadece kıkırdadı. Tepe sesleri hafifçe uğultuyordu. Onu yakalamadılar, diye mırıldandı ağır bas sesle. Wilbur o dönemde gerçekten büyük bir bilgiye sahip bir bilgindi. Tek taraflı bir tavırı vardı. Ve birçok kişi tarafından sessizce yazışmalarla tanınıyordu. Eski zamanların nadir ve yasak kitaplarının olduğu uzak yerlerdeki kütüphaneciler tutulur. Dunwichd'e giderek daha fazla nefret ediliyor ve korkulanıyordu. Çünkü şüphesi belirsiz olarak üzerine konan bazı gençlik kaybolmaları vardı. Kapı arkasında konuşulanlar, ama her zaman sorgulamayı korkuyla ya da eski altın fonunu kullanmasıyla susturmayı başarabiliyordu. Zaman, düzenli ve giderek sığır alışverişi için ilerledi. O, artık son derece olgunlaşmıştı ve boyu da ulaşmıştı. Normal yetişkin sınırını, bu rakamın ötesine geçmeye meyilli görünüyordu. İçinde 1925'te, Miskatonic Üniversitesi'nden bir akademik muhabir.
Bir gün onun yanında solgun ve şaşkın bir şekilde ayrıldı. Tam 6 yaşındaydı ve 3 çeyrek feet boyundaydı. Yıllar boyunca Wilbur, yarı deforme olmuş albino annesini tedavi etmişti. Giderek artan bir küçümsemeyle karşılık verdi. Sonunda onun Mayday arifesi ve Hello Mess'da onunla birlikte tepelerde dolaşmasına izin vermedi. Ve 1926'da, zavallı yaratık Mamie Bishop'a, ondan korktuğu için şikayet etti. "Onu bildiğim kadarıyla daha çok ona bakıyorlar, Mamie," dedi. Dedikodulara karşılık. "Ve nowadays, onlar benim bildiğim kadarıyla daha fazlası değil. Ben wow afur. Aman tanrım, ne istediğini ya da neyi bozmaya çalıştığını bilmiyorum." O Halloween, tepe sesleri her zamankinden daha yüksekti. Ve ateş her zamanki gibi Sentinel Hill'de yandı. Ama insanlar daha çok dikkat etti. Doğaüstü şekilde gecikmiş devasa sürülerin ritmik çığlıklarına. Whippoorwiller, ışıksız vadeliğinin yakınında toplanmış gibi görünüyordu. Çiftlik evi, gece yarısından sonra tiz notları. Bir tür tüm kırsalı dolduran pandemonik bir kaçınlık vardı. Ama değil, şafak doğana kadar nihayet sakinleştiler. Sonra hızla kayboldular. Aceleyle güneyde. Tam bir ay gecikmişti. Bu ne anlama geliyor? Hayır, kesin olarak daha sonra kesin olabilir. Hiçbir köylüden yoktu. Ölmüş olmalıydı. Ama zavallı Lavinia Wadley, sapık albino. Asla. Tekrar görülmedi. 1927 yazında. Wilbur, çiftlik bahçesindeki 2 kulübeyi onardı ve kitaplarını ve eşyalarını onlara taşımaya başladı. Kısa süre sonra, E.A.R.L. Sawyer, Osborne, S'taki şezlonglara daha fazla marangozluk yapıldığını söyledi. Wadley çiftlik evinde. Wilbur tüm kapı ve pencereleri kapatıyordu. Zemin katta. Ve o ve büyük babası 4 yıl önce yukarıda işlemişti. Yaşıyordu kulübelerden birinde. Sawyer onun alışılmadık derecede endişeli göründüğünü düşündü. Ve titrek. İnsanlar genellikle onun bir şeyler bildiğinden şüphelenirdi. Annesinin kayboluşuyla ilgili. Ve çok az kişi onun yanına yaklaşıyordu. Şimdi mahallede. Boyu 7 feet'ten fazla artmıştı. Ve gelişiminin durma belirtisi göstermiyordu. Ertesi kış, Wilbur'unki kadar garip bir olay yaşandı Dunwich bölgesine yapılan ilk seyahatte. Whitner Kütüphanesi'nden Harvard'a, Paris'teki Ulusal Bibliothèque Nationale, İngiliz Müzesi'ne, Buenos Aires Üniversitesi'ne ve Arkham Üniversitesi Miskatonic Kütüphanesi'ne kadar. Herkes ona aradığı o kitabı ödünç vermeyi reddetmişti. Çaresizlik içinde yola çıktı. Yıpranmış, kirli, sakallı ve kaba bir lehçeyle. Coğrafi olarak kendisine en yakın olan Miskatonic'teki kopyaya bakmak için geldi. Neredeyse 8 feet boyundaydı. Osborne'un genel dükkanından aldığı ucuz, yeni bir valiz taşıyordu. Bu karanlık ve keçi gibi, garip yaratık, bir gün Arkham'da çıka geldi. Kolej kütüphanesinde kilit altında tutulan o korkulan cilt. Olaus Wormius'un Latince dilinde basılmış, Deli Arap Alhazred'in korkunç Necronomicon'uydu. 17. yüzyılda İspanya'da basıldığı haliyle duruyordu. Daha önce hiçbir şehir görmemişti. Üniversite arazisinde yolunu nasıl bulacağını bile düşünememişti. Gerçekten de, büyük, beyaz dişli bir bekçi köpeği. Doğaüstü bir öfke ve düşmanlıkla havlıyor, sıkı zincirini telaşla çekiyordu. Wilbur'un yanında paha biçilmez ama kusurlu Doktor Dean'in kopyası da vardı. Büyük babasının ona miras bıraktığı İngilizce versiyonu. Latince kopyaya erişim sağladıktan sonra, hemen 2 metni birleştirmeye başladı. Belirli bir pasajı keşfetmeyi amaçlıyordu, kendi kusurlu cildinin 751. sayfasına gelmek istiyordu. Bunu yaparken, bilgili Henry Armitage'ın A. 1000. Miskatonic, Ph. 500. Princeton, Lit. 500. Johns Hopkins, bir zamanlar çiftliğe uğradığını ve şimdi kibarca kendisine yardım eden sorular sormasını görmezden gelmiyordu. İtiraf etmeliydi ki, bir tür formül arıyordu. Ya da korkunç Yogg-Sothoth ismini içeren bir büyü. Şaşırtıcı bir şekilde. Tutarsızlıkları, tekrarları ve belirsizlikleri bulmak bir kararlılık meselesiydi ve hiç de kolay değildi. Formülü kopyalarken sonunda seçtiği şey, Doktor Armitage'ın istemsizce açık sayfalardan omzunun üzerinden bakmasına neden oldu. Sol taraftaki sayfa, Latince versiyonda. Dünyanın barışı ve akıl sağlığı için öyle korkunç tehditler içeriyordu ki. Metni Armitage'ın zihinsel çevirisi olarak düşünün. O, insan ya dünyanın en yaşlı ya da son efendisidir. Ya da hayatın ve maddenin ortak kısmının yalnız yürüyenidir.
Eski olanlar vardı, eski olanlar var ve eski olanlar olacak. Burada değil, bildiğimiz boşluklar ama araları. Sakin ve ilkel yürürler, boyutsuz ve bize görünmez. Yog-Sothoth kapıyı bilir. Yog-Sothoth kapıdır. Yog-Sothoth anahtarı ve koruyucusudur kapının. Geçmiş, şimdi, gelecek, hepsi Yog-Sothoth'ta birdir. O, eski varlıkların nerede geçtiğini ve nerede tekrar geçeceklerini biliyor. Dünyanın tarlalarını nerede bastıklarını biliyor ve hala nerede bastıklarını. Neden kimse onları yürürken böyle göremiyor? Kokusuyla, insanlar bazen onları yakınlarında tanır. Ama onların benzerliğini kimse bilemez, sadece özelliklerinden başka. İnsanlıkta doğdular ve bunlardan birçok çeşit var. İnsanın en gerçek eidolonundan, görme ya da madde olan o şekle benzeme açısından farklı. Görünmeden yürüyorlar ve içeri giriyorlar. Kelimelerin söylendiği ve ayinlerin uluduğu yalnız yerler. Kendi sezonlarında var. Rüzgar sesleriyle kıkırdıyor ve dünya, bilinçleriyle mırıldanıyor. Ormanı büküp eziyorlar. Şehri sarsıyorlar, ama orman ya da şehir vuran eli göremez. Kadat, soğuk çölde onları tanımıştır. Kim Kadat'ı bilir? Güneyin buz çölü ve okyanusun batmış adaları, üzerlerine mühürleri kazınmış taşları barındırır. Ama kim derin donmuş o şehri görmüştür? Ya da deniz yosunu ve midyelerle uzun süredir süslenmiş mühürlü kuleyi. Büyük C.T. Hulvo onların kuzenidir. Ama onları sadece loş bir şekilde gözetleyebiliyor. Shab-Nigurat. Onları bir pislik olarak tanıyacaksınız. Onların elleri boğazlarınızdadır, ama onları görmüyorsunuz. Ve onların yerleşimi bile, korunaklı eşiğinizin hemen yanı başındadır. Yog-Sothoth kapının anahtarıdır. Kürelerin buluştuğu yerde. Bir zamanlar hüküm sürdükleri yerde insan şimdi hüküm sürer. Onlar, yakında insanın şimdi hüküm sürdüğü yerde hükmedecekler. Yazdan sonra kış gelir ve sonra kıştan sonra yaz. Sabırlı ve güçlü bekliyorlar. Çünkü burada yine hüküm sürecekler. Doktor Armitage, okuduklarını Dunwichd'den duyduklarıyla ilişkilendiriyordu. Karamsar varlıklar, Wilbur Vadeli ve onun şüpheli doğumundan buluta kadar uzanan solgun. Korkunç aurası. Muhtemel bir maddi yıkım, bir taslak kadar somut bir korku dalgası hissetti. Mezarın soğuk nemliliği, önündeki bükülmüş, keçi gibi dev. Başka bir gezegenin ya da boyutun doğuşuydu sanki. Sadece kısmen insanlığa ait, uzayın ve zamanın hayaller ötesi uçurumlarına bağlı bir titan gibiydi. Kısa süre sonra Wilbur başını kaldırdı. Ve o garip, gürültülü organların aksine, İnsanlığın ses çıkarma biçiminden tamamen farklı bir rezonansla konuşmaya başladı. Bay Armitage, dedi, o kitabı eve götürmem gerektiğini düşünüyorum. İçinde denemem gereken şeyler var. Koşullar altında buraya gelemeyenler var. Bir bürokrasi kuralının yürütmesine izin vermek ölümcül bir günah olur. Bırak ben götüreyim, efendim. Kimsenin bilmediğini söyleyeyim. Ne fark eder? Sana söylememe gerek yok, çok iyi koruyacağım. O kopyasını şu hale getiren ben değil miyim? Kütüphanecinin yüzünde ve kendi yüzünde kesin bir inkar görünce durdu. Keçi gibi özellikleri kurnaz bir hal aldı. Armitage ona bunu söylemeye yarı hazırdı. İhtiyacı olan parçaların bir kopyasını yapabileceğini söyleyecekti ki. Aniden olası sonuçları düşündü ve kendini kontrol etti. Çok fazla sorumluluk vardı. Böyle bir varlığa, dış kürelerin küfür dolu anahtarını vermek çok büyüktü. Vadeli durumu gördü ve hafifçe cevap vermeye çalıştı. Tamam, eğer böyle hissediyorsan, öyle olsun. Belki Harvard o kadar da titiz olmaz. Ve daha fazla söylemeden ayağa kalktı. Dışarı çıktı. Her kapıda eğilip bükülüyordu. Armitage, büyük bekçi köpeğin vahşi çığlığını duydu. Vadeli, kampüsün görünen kısmını geçerken pencereden goril gibi bir sallama yaptı. Duyduğu o vahşi hikayeleri düşündü. Advertiser'daki eski pazar hikayelerini hatırladı. Dunwichin köylülerinden ve Dunwich halkından edindiği bu efsaneyi. Oraya yaptığı tek ziyareti düşündü. Görünmeyen şeyler, topraktan değil, ya da en azından 3 boyutlu dünyadan değil. New England'ın kokulu ve korkunç doğasından geçiyor. Dağ zirvelerinde müstehcen bir şekilde dalgınlaşıyordu. Bunun için uzun süre emindi. Şimdi ise bazılarının yakın varlığını hissediyor gibiydi. Davetsiz dehşetin korkunç kısmını. Kadim olanların ve bir zamanlar pasif olan kabusun kara egemenliğindeki cehennemi ilerleyişini görüyordu. O Necronomicon'u tiksintiyle kilitledi. Ama odada hala kutsal olmayan ve tanımlanamayan bir koku vardı.
Bir pislik olarak onları tanıyacaksınız, diye alıntıladı. Evet, koku aynıydı. Bu koku, 3 yıldan kısa bir süre önce onu Vadeli çiftliğinde hasta etmiş olan kokuydu. Wilbur'u düşündü. Keçi gibi ve uğursuz ve köydeki söylentilere alaycı bir şekilde güldü. Evlilik mi? Armitage kendi kendine yarı yüksek sesle mırıldandı. Aman tanrım, ne? Onlara Arthur Mahe'nin büyük tanrı panını göster, düşünecekler ki bu yaygın bir Dunwich skandalı. Ama hangi şey, ne şekilsiz lanetli bu 3 boyutlu dünya üzerinde ya da dışında bir etkiye sahip. Wilbur Vadely'nin babası, Candlemas'ta doğdu. 1912'nin Mayıs arifesinden 9 ay sonra. Arkham'a net ulaşan tuhaf toprak sesleri hakkında konuşmak. O Mayıs gecesi dağlarda yürüyen neydi? Rudmus korkusunun kendini tuttuğu şey. Yarı insan etinden ve kanından oluşan bu dünya. Sonraki haftalarda, Doktor Armitage mümkün olan her şeyi toplamaya koyuldu. Wilbur Vadely ve Dunwich çevresindeki şekilsiz varlıklar hakkında veriler topladı. Aylesbury'den Doktor Houghton ile iletişime geçti. Houghton da katıldı. Yaşlı Vadely son hastalığındaydı ve üzerinde düşünülecek çok şey buldu. Büyük babanın doktorun aktardığı son sözleri bunlardı. Dunwich köyüne yapılan bir ziyaret, yeni pek bir şey ortaya çıkaramadı. Ancak yakından bir inceleme. Wilbur'un bu kadar hevesle aradığı kısımlarda, Necronomicon'un doğasını, yöntemlerini ve bu gezegeni belirsiz şekilde tehdit eden o tuhaf kötülüğün arzularını gözler önüne serdi. Boston'daki eski efsane öğrencileriyle yapılan konuşmalar ve başka yerlerdeki birçok kişiye yazılan mektuplar, ona büyüyen bir hayranlık yaşattı. Ve bu hayranlık yavaş yavaş geçti. Çeşitli alarm derecelerinden, gerçekten keskin bir ruhsal duruma ulaşan derin bir korkuya dönüştü. Yaz ilerledikçe, bir şeylerin olması gerektiğini hissetti. Üst Miskatonic Vadisi'nde gizlenen korkularla ilgili bir şey yapılmalıydı. Ve insan dünyasında Wilbur Vadely olarak bilinen o canavar hakkında acilen harekete geçilmeliydi. Dunwich korkusu ise 1928'de Lamas ile Equinox arasında geldi ve Doktor Armitage, bu korkunç proloğu izleyenler arasındaydı. Bu arada, Vadely'nin Cambridge'e yaptığı iğrenç geziyi duymuştu. Ve Whitener kütüphanesindeki Necronomicon'dan ödünç alma veya kopyalama konusundaki çılgınca çabalarını anlatıyordu. Bu çabalar boşa çıkmıştı. Çünkü Armitage, korkulan cildin yükü konusunda tüm kütüphanecilere çoktan en yoğun uyarıları vermişti. Wilbur şaşırtıcı derecede gergindi. Cambridge'deydi. Kitabı görmek için sabırsızlanıyorum, diyordu. Ama neredeyse aynı derecede onu bir an önce almak içindi. Ve tekrar evde, uzun süre uzak kalmanın sonuçlarından korkuyormuş gibiydi. Ağustos başında yarı beklenen sonuç gelişti. Gecenin 3. saatinde Doktor Armitage, kolej kampüsündeki vahşi gözetim köpeğinin şiddetli çığlıklarıyla aniden uyandırıldı. Derin ve korkunç hırlamalar, yarı deli havlamalar aralıksız devam ediyordu. Her zaman yükselen bir ses seviyesindeydi. Ancak korkunç derecede ürkütücü duraklamalarla bölünüyordu. İşte tam o sırada, oradan tamamen farklı bir boğazdan bir çığlık yükseldi. Öyle bir çığlık ki Arkham'ın uyuyan yarısını ayağa kaldırdı ve sonrasında rüyalarını sonsuza dek rahatsız etti. Topraktan doğmuş hiçbir varlıktan çıkamayacak. Ya da tamamen toprağın kendisi gibi bir çığlık. Armitage hızla giyinip sokağın karşısına koştu. Çimlerden kolej binalarına kadar ilerlediğinde, önünde başkalarının da olduğunu gördü. Kütüphaneden hala hırsız alarmının yankıları duyuluyordu. Açık bir pencere, ay ışığında siyah ve kocaman görünüyordu. Gerçekten de bir şey içeri girmiş, girişini tamamlamıştı. Çünkü havlama ve çığlıkların yerini şimdi hızla içten gelen kesin bir düşük hırlama ve inleme almıştı. Bir içgüdü, Armitage'a gerçekleşen şeyin güçsüz gözlerin göremeyeceği türden olmadığını fısıldıyordu. Bu yüzden vestibül kapısını açarken kalabalığa otoriteyle seslendi. Aralarında Profesör Warren Rice ve Doktor Francis Morgan'ı da gördü, bazı tahminlerini ve şüphelerini daha önce ona anlatmışlardı. Bu ikisi, içeri girmesi için ona işaret etti. İçeriden gelen sesler, bir köpeğin dikkatli, uğultulu iniltisiyle bu noktada tamamen azalmıştı. Ama Armitage şimdi aniden bir irklenmeyle dışarıdaki çalıların arasında whippoorwill kuşlarının son derece ritmik bir şekilde ötmeye başladığını duydu. Sanki ölmekte olan bir adamın son nefesiyle uyum içindeymiş gibiydiler. Bina, Doktor Armitage'ın çok iyi tanıdığı korkunç bir kokuyla doluydu.
Üç adam koridorun karşısına koşarak, düşük sesli mızmızlanmaların geldiği soy ağacı okuma salonuna doğru ilerledi. Bir saniyeliğine kimse ışığı açmaya cesaret edemedi. Sonra Armitage cesaretini toplayıp düğmeye bastı. Üçünden biri, kesin olarak kim olduğu bilinmese de, önlerinde dağınık masalar ve devrilmiş sandalyeler arasında yatan şeyi görünce yüksek sesle çığlık attı. Profesör Rice ise tamamen bir anlığına bilincini kaybetti, ama ne sandalladı ne de düştü. Yarı bükülmüş halde pis bir havuzda yatan şey. Yeşilimsi sarı bir ikor ve katranlı bir yapışkanlığın içindeydi. Neredeyse 9 feet boyundaydı. Köpek, tüm kıyafetlerini ve derisinin bazı kısımlarını koparmıştı. O tam olarak ölmemişti. Sessizce ve spazmotik bir şekilde kıpırdanıyordu. Göğsü, dışarıdaki whippoorwill kuşlarının çılgınca haykırışlarıyla canavarca bir uyum içinde kalkıp iniyordu. Ayakkabı derisi ve giysi parçaları odanın etrafına dağılmıştı. Pencerenin hemen içinde ise boş bir tuval torba, atıldığı yerde öylece yatıyordu. Merkeze yakın masada bir tabanca düşmüştü. Sürgüsü çökmüş ama boşalmamış bir fişek, neden ateşlenmediğini açıklıyordu. Ama şeyin kendisi, odadaki diğer tüm detayları gölgede bırakıyordu. Hiçbir insan kalemi bunu tarif edemez, demek bir klişe olurdu ve tamamen doğruydu. Bir kişi bunu ancak şöyle anlatabilirdi, canlı olarak görselleştirilmesi imkansızdı. Dış görünüşü ve hatları, bu gezegenin ve bilinen 3 boyutun yaşam formlarıyla tamamen çelişiyordu. Kısmen insandı, şüphesiz. İnsan elleri ve kafası vardı. Keçi gibi, çenesiz yüzünde ise vadeleylerin o lanetli damgası açıkça okunuyordu. Ama gövde ve alt vücut kısımları teratolojik olarak o kadar muazzamdı ki. Sadece cömert giysilerin onun dünyada yürümesini sağlayabileceği gerçeği anında anlaşılıyordu. Belin üstünde yarı antropomorfikti. Göğsünün üzerinden, köpeğin yırtık patilerinin hala dikkatle dinlendiği yerden, timsahın torlu derisini andıran pullu bir deri uzanıyordu. Sırt kısmı saçsızdı, sarı ve siyah tonlarındaydı ve belirli yılanların pullu örtüsünü andırıyordu. Ama belin altı, en kötüsü de omuzlardan sonrasıydı. Burada tüm insan benzerliği sona eriyor ve saf fantezi başlıyordu. Derisi kalın siyah kürklerle kaplıydı. Karın bölgesinden ise 12 uzun yeşilimsi gri dokunaç ve kırmızı emen ağızlar gevşekçe dışarı sarkıyordu. Düzenleri o kadar tuhaftı ki. Bazısı dünya veya güneş sistemi tarafından bilinmeyen kozmik bir geometriyi takip ediyor gibiydi. Her kalçanın derinliklerinde, pembemsi, kirpikli bir yörünge içine yerleşmiş ilkel bir göz vardı sanki. Kuyruk yerine ise mor halkalarla işaretli. Gelişmemiş bir ağız ya da boğaz kalıntısı barındıran bir gövde uzanıyordu. Uzuvları, yalnızca siyah kürkle kaplı, tarih öncesi dev sauronların arka bacaklarına benziyordu. Ne toynakları vardı ne de sert damarlı yastıklarla ya da pençelerle sonlanıyorlardı. Varlık nefes aldıkça, kuyruğu ve dokunaçları ritmik olarak renk değiştiriyordu. Sanki atasının insan olmayan tarafındaki dolaşım bozukluğundan kaynaklanan bir nedenden ötürü. Dokunaçlarda bu durum açıkça gözlemleniyordu. Kuyruğunda ise yeşilimsi ton koyulaşıyor. Mor halkalar arasındaki boşluklarda sarımsı bir görünüm hastalıklı bir gri beyazla nöbetleşeyer değiştiriyordu. Ortada hiç gerçek kan yoktu. Sadece kokulu, yeşilimsi sarı bir ikor sızıyordu. Süzülen yapışkanlığın yarıçapının ötesinde zemini boyuyor ve arkasında tuhaf bir renk değişikliği bırakıyordu. Üç adamın varlığı, ölmekte olan şeyi uyandırmış gibi göründü. Başını çevirmeden ve kaldırmadan mırıldanmaya başladı. Doktor. Armitage bu sözleri tam olarak kaydetmemişti, ancak İngilizce hiçbir şey söylenmediğinden emindi. İlk başta çıkardığı heceler dünya dillerinin tamamına meydan okuyordu. Ama sonuna doğru, Necronomicon'dan alınmış gibi görünen o kopuk parçalar duyuldu. O şeyin sonunu getiren korkunç küfürler. Armitage'ın hatırladığı kadarıyla o parçalar şöyleydi. Engai, ne, ya, bak şogok, ya. Yok sotot, yok sotot. Yarı hayal kırıklığı içinde whippoorwill kuşları çığlık atarak kutsal olmayan beklentinin en yüksek ritmine ulaştı. Sonra nefesi kesildi. Köpek uzunca bir şekilde başını kaldırarak kasvetli bir uluma koyverdi. Sarı, keçi gibi yüzde çökmüş bir değişim oldu. Büyük siyah gözler korkunç bir şekilde içeriye doğru çöküverdi. Dışarıda, pencerenin önündeki whippoorwill kuşlarının çığlık sesi aniden kesildi.
Toplanan kalabalığın mırıltılarının üzerinde, panik içinde vızıldama ve kanat çırpma sesleri duyuldu. Ayın karşısında tüy gibi devasa bulutlar gibi toplanan o tuhaf yaratıklar havalandı ve av arayışından panikle uzaklaştı. Köpek aniden ayağa kalktı. Korkmuş bir havlama koyverdi ve girdiği pencereden sinirli bir şekilde fırlayıp gitti. Kalabalığın arasından bir çığlık yükseldi. Doktor Armitage dışarıdaki adamlara, polis veya adli tıp uzmanı gelene kadar kimsenin içeri alınmaması için bağırdı. Pencerelerin çok yüksek olmasında şükürler olsun ki meraklı gözlerin içeri bakması engelleniyordu. Yine de her birinin üzerine dikkatlice koyu perdeler indirdi. Çok geçmeden 2 polis geldi. Doktor Morgan onlarla vestibülde buluştu ve inceleme görevlisi gelene kadar, kendi iyilikleri için, kokulu okuma odasına girişin ertelenmesini, şeyin örtülü kalması gerektiğini ısrarla vurguladı. Bu arada yerde korkunç değişiklikler oluyordu. Doktor Armitage ve Profesör Rice'ın gözleri önünde gerçekleşen o küçülme ve parçalanma hızını ve türünü tarif etmeye gerek yoktu. Ama şu söylenebilirdi ki, yüzün dış görünüşü ve eller hariç, ki bunlar Wilbur Vaddeley'deki gerçekten insani unsurlar olmalıydı, geri kalan her şey inanılmaz derecede küçülmüştü. Adli tıp uzmanı geldiğinde, tahta döşemelerin üzerinde sadece yapışkan, beyazımsı bir kütle kalmıştı ve o korkunç koku neredeyse tamamen kaybolmuştu. Görünüşe göre Vaddeley'nin kafatası ya da kemikli bir iskeleti yoktu. En azından bizim bildiğimiz, gerçek ya da istikrarlı anlamda. Çünkü o, biraz da bilinmeyen babasına benzemişti.